İlk bilgisayarımızı aldıktan sonra içinde birçok oyunun yüklü olduğu ve bu oyunların her birinin farklı olduğunu öğrendiğimde başına oturup oyunları kurcalamaya başlamıştım. O dönemde GTA Vice City, San Andreas gibi oyunları tattıktan sonra sıra Doom'a gelmişti. Her ne kadar Doom jenerasyonuna yetişememiş olsam da oyunu yıllar sonra o bilgisayarda deneyimleme şansı bulmuştum. Call of Duty 1 ve 2'nin de bilgisayarımda yüklü olduğu dönemlerde 1993 yılında piyasaya sürülen Doom haliyle eğlenceli gelse de iz bırakan bir seri olmamıştı benim için. Gel zaman git zaman bilgisayarım bozulup da format atıldıktan sonra geri eve geldiğinde yeni oyunlar içinde yüklüydü. Eskilerden tanıdık yüzler oldukça vardı. Ama yeni oyunlar da eklenmişti o günkü kütüphaneme. Bunlardan bir tanesi de Doom 3'tü. Ben bu oyunların isimlerini o zamanlar okuma bile bilmediğim için bilmiyordum. Şöyle ki abim oyunun ismini söylerdi, ben de o şekilde öğrenirdim. Doom 3'e girdiğimde o atmosferin ne kadar gerçekçi ve korkutucu olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Tabi o zamanlar küçük olduğum için ürpermiyorum değil. Biri oynadım, şu oynadım, ki nerede diye düşünmeye başladım. Ama o yaşta bilmiyordum ki Doom 1 ve 2 zaten bilgisayarımda yüklü olan oyunlardı. Ama birbirleriyle aşırı benziyorlardı. Öyle benziyorlardı ki ben ikinci oyun olduğunu bile anlamamıştım. O zamanlardan bu yana seriyle tuhaf bir ilişkim olsa da 2016 yılında piyasaya sürülen Doom artık daha iyi dahil olabilecektim de Doom oyunu neydi ki? Efendim, Doom'un ilk oyunları çıktığı dönemde shooter olarak lanse edilse de günümüzde sadece shooter'ın bile birçok alt dalı mevcut. O yüzden 2016'da çıkan oyunun türü Arcade FPS, yani çözmesi basit olan birinci şahıs nişan alma türüyle çıktı. Doomguy adında bir karakterin yaşadıklarına şahitlik ediyoruz. Şeytanları al aşağı eden, asıl boss'un siz olduğunuz bu oyunda önünüze geleni haklıyorsunuz. İyi güzel de Cehennemi Ring içindeki şeytanları da kum torbası gibi kullanan ve Blazkowicz'ten sonra piyasaya sürülen heykeli yapılsa beton yetmeyecek Doom kim? Doom diye bildiğimiz oyun serisinin ana karakteri Doomguy ilk olarak 1993 yılında Doom oyununda yer almaktadır. Doomguy, Doom Slayer, Doom Marine, Hellwalker, The Slayer, The Beast, DM1-5, Unchained Predator, Church of Hell ve The Outlander gibi diğer isimlerle de anılmaktadır kendisi. 93 ve 94 senesinde çıkan oyunlarında 7 farklı silah taşıyabiliyordu. Türü her ne kadar öyle olmasa da insan diye geçmektedir. Boyu oyundan oyuna farklılık gösterse de 1.83 ile 2.3 arasında bir uzunluğa sahiptir. Geniş bir aralık olacak ama yine aynı sebepten ötürü kilosu tam bir değer olarak alınamaz. Lakin 163.29 kilo olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yani ilk Doom oyununda gözü maviyken Doom Eternal'da ise gözü yeşil renklidir. Saç rengi kahverengidir. Bu dünyada UAC'de Space Marine, yani bir çeşit uzay askeri olarak görev yapar. General ve kral olarak da rütbesi bulunmaktadır. Kişilik olarak genellikle sinirlidir ve pek konuşmaz. Her ne kadar agresif ve sinirli bir yapıya sahip olsa da yeni bir silah aldığında şimdi sıçtım ağzınıza bakışlarıyla psikopat yanını da bu şekilde belli eder. Doomguy genellikle dik başlı olmasıyla öne çıkan diğer bir karakterdir. Ona ne yapması gerektiğini söylerseniz sadece söylemiş olursunuz. Kafasına yatmayan şeyleri genellikle bir tarafına takmayan abimizin hikayesinin üstünden bir geçerim. 2149 yılında UAC, yani Union Aerospace Corporation adlı bir şirketin Mars'taki şubesine geçer. Tesisi kuran kişi 2016 ve Eternal'da da gördüğümüz Samuel Hayden'dır. Bu evrenin Elon Musk'ı Samuel'in Mars'a tesis kurmasının sebebi dünyada bir tür enerji krizinin olmasıdır. Kendi çalışanlarını cehennemin kapılarını aralayarak oradan ihtiyaç duydukları enerjiyi temin edebileceklerini keşfetmesidir. Mars ve cehennem arasında aktarmasız metro hattı döşeyen Samuel Hayden enerjiyi oradan çekerek oradaki şeytanları alıp onların üstünde çalışma yapmak ister. Birkaç tane iblisin yanında bir lahit de getirir. Lahitin içinde asıl şeytan Doom Slayer yer almaktadır. Yine aynı şirkette Hayden'ın çalışanlarından biri olan Olivier Pierce, iblislere ve şeytanlara hizmet etmeyi seçip bizim kule sayesinde cehenneme açtığımız geçidi kapı olarak kullanır ve tüm bu iblis, şeytan, dabbe ne varsa alayını tesise getirir. Umutsuzluk ve çaresizlik içinde olan Hayden, şeytanları yenemeyince lahidin içinde somurtarak yatan Doom abimizi serbest bırakır. Serbest bırakır ki onunla işbirliği içerisinde açılan bu portalı kapayabilsin. Slayer kalktığı gibi makine edasıyla oradaki şeytanları öldürüp Predator Suit isimli meşhur zırhı giyer. Derin zararlar görmüş bu üssün kontrolü Vega adında bir yapay zekanın otomatik komutasıyla işlemektedir. Bu üssün koordinatlarında silah sesleri eşliğiyle ilerleyen Slayer, Hayden'ın enerji indüksiyon filtreleri hakkında dediklerine aldırış etmeden onları parçalar ve sonrasında
sonrasında Olivia'nın peşinden gider. Bu süre içerisinde kaçmakta olan Pierce, Argent akümülatörü ile cehennemde yarı kaçmak için uğraşır. Hayden, cehennem enerjisini incelemek ve kullanmak için göz önünde tutulan bir eser olan Helix Stone'un katilini bilgilendirir. Lazarus laboratuvarlarına giden Helix Stone'u gözlemler ve portalın güç aldığı kuyuyu ve sihirli bir anahtara benzeyen bir bıçak olan potayı öğrenir. Onu almaya gittiğinde Cyber Demon onu "Hop biraderim nereye?" dercesine önünü keser. Doom abimiz de "Sen vurursun bela, ben vururum sela" okurlar raconuyla Allah'ın şeytanını imana getirir ve akümülatörünü etkinleştirir. Sonrasında ise tekrar cehenneme gider. Potayı üçlü olsun güçlü olsun fikrinden yola çıkarak oluşmuş üçlü cehennem muhafızlarından kurtarmak için oradaki dabbeyle vs atar. Vega'nın dolmuş kuzeyindeki tesisine vardığında tıpkı oyunu modlamadan önce save'in kopyasını aldığımız gibi Vega'nın da kopyasını alan Doom Vega'yı öldürür. Daha sonra potayı portalın güç kaynağını yok etmek için kullanır. Nihayetinde iblisler tarafından Pierce ihanete uğrar ve Spider Mastermind'e dönüştürülür. "Bre kafir" diyerek örümcek ile yüzleşir ve onu da böyle yaramazlıklar yapmaması için nazikçe uyarır. Ve en azından 2016'da çıkan oyunun hikayesine de değinerekten Doomguy'ın kim olduğunu az çok öğrenmiş olduk. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Beğenmezseniz ben sizi Doom'un Spider Mastermind'ı uyardığı gibi nazikçe uyarırım. Haberiniz olsun. Ben DG. Görüşmek üzere.